Merhabalar. Bu videoda şu yazarken bile, söylerken bile adını zorlandığımız Alzheimer hastalığından bahsedeceğim ama hastalığın kendisinden bahsetmeyeceğim. Neden ona tıpta tip 3 diyabet diye bir laf ediliyor? Yani kendisi niye diyabetle bağlanıyor? Onu anlatmak istiyorum. Neden tip 3 diyabet? Yani tip 1 var, insüline bağımlı. Pankreas beta hücreleri çalışmıyor. Tip 2 var, bildiğimiz ilaçlarımızı kullanıyoruz, sonradan oluyor falan. İşte bunun devamında, tip 2'nin devamında diyelim. Bir de tip 3'e doğru yolumuz ilerliyor demek ki. Yani biz işte diyabet oldum, ilacımı kullanıyorum, kilom da fena değil, idare ediyorum derken o yol tip 3'e yani kafanın diyabet olmasına diyelim doğru ilerliyor. Böyle demelerinin sebebi kan şekeriyle ve bu düzensizlikle çok alakalı olması. Neden? Çünkü kandaki şekeri diye beyin çekiyor, değil mi? Oradaki enerjinin büyük bir kısmını kendi kullanıyor. Ve kandaki enerji hep şeker üstünden dönüyorsa ve hep yüksekse o da orada dolanarak beynin içerisinde bir takım arazlara sebep olması çok normal. Çünkü damarlarda da oluyor, böbrekte de oluyor, şu da oluyor, bu da oluyor. Şimdi biz nasıl çalışır enerji anlamında söylersek genel olarak denir ki işte beyin glikozu çok sever, onu kullanır. Hızlı olduğu için evet, kanda glikoz varsa kandaki glikozu çekmeyi tercih eder. Çünkü hem hızlı enerjiye ihtiyacı var hem sürekli enerjiye ihtiyacı var. O yüzden kandaki olanı çekecektir. Doğru, ama kandaki miktar yüksekse onun da içerisindeki yani beynin içinde dolaşan kanın da içindeki yüksek glikoz tıpkı bizim normalde diyabet olduğumuzda vücudumuza zarar verdiği gibi oraya da zarar verecek. Ne yapıyordu mesela normalde yüksek glikoz bizde? AGE dediğimiz glikozide end product'lar, yani şekerlenmiş son ürünler yapıyordu, değil mi? Bizde. Yani eğer bizim mesela hemoglobin A1C'miz 5,5 ya üst sınırı. Bunun üstündeyse biz 5,9 ile 6 veya işte neyse 11 bile olan insanlar var. Yüksek 3 aylık ortalama şekerle geziyorsak, açlık şekeri her zaman sonuç vermiyor çünkü 3 aylık ortalama şeker önemli. Bunun iz düşümü beynin içinde de olacak. Ve mesela burası beyin, kafa diyelim. Şurası da gövde, değil mi? Burada da bir takım olaylar var. Şimdi bu kan hem buraya gidiyor hem buradaki organlara gidiyor. Şuradaki iç organlara gidiyor. Advanced glikozide end product'lar neydi? Mesela mikro düzeyde hemoglobin A1C neydi? Eritrositler vardı, küçük küçük. Kanın içerisinde böyle para gibi. Şurası damar olsun. Değil mi? Bunlar bizim oksijenimizi taşıyordu. Aynı zamanda da yiyeceğimizi taşıyordu. Yani oksijeni taşıyarak bu damar, bunun mikrosu buraya da geliyor. Burada da O2'ler var. Bununla taşınacak. Eritrositlerle beraber taşınacak. Şimdi bizim oksijen taşıyan eritrositlerimiz, oksijeni, hemoglobin, oksijeni taşıyan şey kırmızı al yuvarlarımız. Bunlar içlerinde oksijen taşıyıcı. Bu hemoglobin diyoruz ya, bak, hemoglobin A1C. Bu hemoglobin. Yani şu hemoglobin A1C size kanınızın içindeki kırmızı yuvarlak eritrositlerinizin taşıdığı oksijenin aslında azlığını gösteren bir şeydir. Çünkü bu hemoglobinler agelenmişse, yani hemoglobin A1C şu eritrositlerdeki hemoglobin buradaki hemoglobin agelenmesi demektir ve sebebi de şekerdir. O zaman tekrar şuraya alalım. Bir tane eritrositimiz var. Bu sağlıklı eritrosit. Tamam mı? Bir tane eritrositimiz var. Bu da agelenmiş. Onu da yazacağız. Şimdi bu şekerden dolayı agelenmiş. Yani advanced glikozide end product olmuş. Karamelize olmuş, büzüşmüş, etkilenmiş, paslanmış, ne diyorsanız yani. Şekerin yaptığı hasardan bunun içerisindeki hemoglobin A1C diyoruz ya. Buradaki hemoglobin A1C, buradaki hemoglobin. Demek ki bu hemoglobin
şekerlendiğinde onun değeri 6'lar ve üstü diye yükseliyor. Halbuki sağlıklı olduğunda 5,5 ve 6 oluyor buradaki hemoglobinin durumu. Ve bunun hemoglobinin de asıl yaptığı iş neydi? Onun içerisindeki oksijeni taşımakta, değil mi? Oksijen taşınması. Şimdi sağlıklı olanın düşük hemoglobininin, şekerlenmesi düşükken oksijeni ve şekerlenmesi yüksekken oksijeni mıdır? Değildir. Şekerlenme arttıkça oksijen taşıma kapasitesi azalır. Şekerlenme azsa artar. Peki bu kan nereye gidiyordu aynı zamanda? Beyne gidiyordu, değil mi? Demek ki şekerlenmiş kanın şekerliliğinin dışında, yani beyin kandaki şekerin yüksek olmasının ayrıca bir harabiyet yapmasının dışında şekerlenmiş eritrositlerin oksijeni beyne taşıyamamasından dolayı bu beynin içerisindeki oksijenin mikro dolaşımı azalmıyor mu? Yani bir hipoksiye girmiş olmuyorlar mı? Peki oksijensizlikle demansın alakası yok mu? Mesela filmlerde büyüklerinizin filmlerini çektirdiğiniz zaman, kafa filmlerinde işte küçülmüş, iskemik odaklar, iskemik kanlanmamış odaklar falan laflarını görürsünüz. Atrofi der. Kanlanma ve iskemi tabii ki mikrodamar darlığından vesaireden de oluyor. Ama oradaki lafı bağlamaya çalışıyorum. Yani atrofi, küçülme, iskemi, kansızlık. Kan şekerinin normalden yüksek gittiği her an ve bunun iz düşümü olan 3 aylık şeker değeri 5,5 iken bile bana göre yüksek 5 olması lazım. Ama 5,5 ve üzeri ise o şekerlenmeyi gösterdiği şey sizin oksijen taşıyan elemanlarınız kandaki. Ve onlar şekerlenmişse az oksijen taşıyorlar. Ve az oksijenli beyin durumu idare etmeye çalışıyor. Belki de Alzheimer'a tip 3 diyabet demelerinin sebebi yüksek hemoglobin A1C'li kontrolsüz tip 2 diyabetlerin, diyetlerine ve ilaçlarına dikkat etmeyenlerin zaman içerisinde kafalarını hem şekerden, kafanın kendi içi de agelenebilir. Oradaki nöronlar vesaire, zaten bunda ne var? Tau proteini diye bir şey var, değil mi? Alzheimer'da tau proteini görüyorlar. Birçoğunuz biliyordur. Tau proteini de bir tür şekerlenme artığı aslında. Şekerlenmeyi eşittir şeker gibi değil de düzensizlik, yüksek pikler, dengesiz, kontrolsüz diyabet, öyle gibi anlayın. Yani tau proteini Alzheimer'ı anlatan bir tür şekerlenme artığı, ama aynı zamanda benim burada yapmak istediğim bakış açısı yüksek hemoglobin A1C'nin hemoglobinin işini yapamaması anlamına gelmesinden, böyle giden diyabetlinin kafasının yeterince oksijenlenmemesi ve kronik hipoksi yüzünden de Alzheimer ve demansın, her tür demansın öne gelmesini sağlaması demektir. Yani siz Alzheimer olmasanız da hemoglobin A1C'niz yüksek gittiği her anda, kontrolsüzseniz, diyetinizi yapmıyorsanız, ilaçlarınızı almıyorsanız, yaymışsanız pasta, börek, akşam yemeği şeklinde, o zaman kafanızda oksijen azlığı var demektir. Ve mikro bu iş ilerliyor demektir. Hemoglobin A1C'yi ben nasıl düşürürüm ve en iyi nasıl bundan kurtulurum derseniz, herkes size tatlı, pasta, börek yeme der, işin içinden çık der. Doğrudur, ama buradaki ilk kural akşam yememektir. Akşam yemediğiniz sürece hemoglobin A1C'yi siz hızlıca düşürebilirsiniz. Çünkü akşam ağzınıza koyduğunuz her şey kan şekerini yükseltecek şekilde çalışır. Yani meyvede çalışır, kuru yemişte çalışır. Hani illa sağlıksız olması gerekmiyor. O yüzden saat 17'den sonra gövdenize koyduğunuz her şey hemoglobin A1C'nizi gündüzkinden daha yüksek çıkarır. Çünkü o saat sirkadiyen olarak enerji almaya uygun bir saat değildir. Ve düzensiz şeker pikleri ve böyle yükselmeler de zaman içerisinde kafanızı ve dahi bütün vücudunuzu oksijensiz bırakır. Neden şekerde mesela şeker olanların işte yaraları iyileşmez? Değil mi? Onları hiperbolik oksijen tedavisine gönderirler. Basınçlı oksijene, o açık yaraları iyileşsin diye. Çünkü şekerli kan, hemoglobin A1C yüksekliği, oksijensizlik o yaraların kalması ve iyileşmemesi sebebidir. Zaten ekstradan oksijen kabinine o yüzden koyarlar onu. Yani oksijenle şekeri bağlayabildiğinizi umuyorum. Diğer konuları zaten duymuşsunuzdur. Yani umarım bu videodan değişik bir bakış açısı yakalamışsınızdır. Çünkü diyabet olma, ekmek, pasta, börek yeme demek zaten kolay. Ama o yiyeceklerin aynı zamanda oksijensizlik sebebi olduğunu hatırlamak, elimize onları uzatırken bunu düşünmek ve uzun dönemde bunun
diyabet olmasa da diyabetimsi diğer bütün yaşlanma hastalıkları ve hafıza ile ilgili, demansla ilgili konulara yazdığını hatırlamakta sizin için önemli olabilir. Umarım bu videodan faydalanmışsınızdır. Beğenip paylaşırsanız sevinirim.